Kolay, pratik, çok da lezzetli bir köfte tarifi vereceğim. Et yok, yumurta yok, süt yok. Bakliyat ve sebzelerle yapacağım. Çok proteinli, çok lezzetli olacak. Öncelikle bir adet soğanı küp küp doğrayıp yağ ekledim. Ardından hemen 2 diş sarımsağı ezip ekliyorum ve birlikte kavuruyorum. Daha sonra 2 adet havucu rendeliyorum. Soğanların üzerine ekleyeceğim. Havucu rendeledikten sonra hemen kavrulan soğanların üzerine ekliyorum. Biraz karıştırdıktan sonra daha sonra kabak rendeliyorum. Bir adet kabak koyacağım. Orta boy bir kabağı rendeleyip ekliyorum. Kabağı rendelerken ocağımızın altını kısıyoruz. Soğan ve havuçların yanmaması için. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı ve videolarıma yorum ve beğeni yapmayı ve kaydetmeyi unutmayın lütfen. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kabağımı gördüğünüz gibi soymadan temiz yıkadıktan sonra rendeledim. Onu da havucun üzerine ekliyorum. Ekledikten sonra iyice kavuruyorum. 2 dakika boyunca kavuruyorum. Ocağın altını kapatıyorum, soğumaya bırakıyorum. Sebzelerimiz soğurken biz hemen bir demet maydanozu küçük küçük doğrayalım, ince ince. Daha sonra bir demet dereotunu da aynı şekilde ince ince doğruyoruz. Maydanozu, dereotu doğradıktan sonra haşlanmış nohutlarımı alıyorum bir kabın içine. Daha sonra blender ile eziyorum. Malzemelerin hepsini açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. 3 adet haşlanmış olarak 3 adet nohutu kabıma aldım. Siz dilerseniz daha fazla da kullanabilirsiniz veya daha az da kullanabilirsiniz. Biraz fazla yapıp dondurucuya atabilirsiniz. Çok daha iyi oluyor. Bu ölçülerle yeterli miktarda çıkıyor. Dondurucuya atacak kadar da çıkıyor. Blender ile iyice ezdikten sonra içine soğumuş olan sebzelerimizi ekliyoruz. Maydanozu ve dereotunu da ekliyorum. Üç yemek kaşığı galeta unu ekliyorum. Pul biber ekliyorum. Tuz ekliyorum. Baharatların hepsini tamamen damak tadınıza göre az veya çok koyun. Bu da siyah sarımsak tozu arkadaşlar. Siyah sarımsak tozunu da ekledikten sonra veya diğer sarımsak tozu da kullanabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Zerdeçal ve kimyonu da ekledikten sonra iyice karıştırıyorum çatarla. Daha sonra elimle yoğuruyorum. Galeta unu az gelirse biraz daha ekleyebilirsiniz. Biraz toparladıktan sonra bir kaşık daha galeta unu ekliyorum. Biraz köfte şeklini almasını istiyorum ama eklemek istemeseniz de bu şekilde de kaşık yardımıyla da tavaya dökebilirsiniz. Ve birbirini tutması için 2 adet orta boy patatesimi de haşlamıştım daha öncesinden. Onu da ezerek ekliyorum içine. İsterseniz kaşıkla da ezebilirsiniz patatesinizi. Çatal veya kaşıkla da ezebilirsiniz. Zaten haşlanmış patates kolaylıkla eziliyor. Tekrar bir toparlıyorum ve artık şekil vermeye başlıyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Şöyle kıvamına bakıyorum. Tutmuşsa birbirini güzel şekil veriliyorsa artık bir şey eklemiyorum. Yani galeta unu fazlasına eklemiyorum. Biraz su aldım yanıma. Elimi ıslata şekil veriyorum ki pürüzsüz olması için bu işlemi yapıyorum. Hem de elime fazla yapışmaması için. Yuvarlak köfteler yapıyorum. Siz dilediğiniz şekli verebilirsiniz.
Bu şekilde hazırlayıp da dondurucuya da atabilirsiniz. Daha sonra çıkardığınızda fırında veya tavada kızartabilirsiniz. Bütün köftelerimi hazırladıktan sonra tavamı ocağa almıştım. Altını kısmıştım. İyice ısınmıştı. Şimdi tavamın altını açıyorum. Orta harlı ateşe getirdim ve köftelerimi yerleştirdim. Yeteri miktarda, yani tavayı sığacak kadar yerleştirdikten sonra isterseniz şöyle birkaç damla yağ ekleyebilirsiniz. Çok azıcık yağ ekledim. Ve bir tarafı pişince diğer tarafını da çeviriyorum. Ya eklemeseniz de olur arkadaşlar. Yani o tamamen isteğe bağlı. Kesinlikle tavaya yapışmıyor. Çok daha güzel oluyor. Lezzetli oluyor yağsız hali de. Ben de sadece bir kere yağ döktüm. Daha da dökmedim. Bir tarafı da aynı şekilde pişince çıkarıyorum. Bütün köfteleri çıkardıktan sonra diğerlerini de aynı yöntemle kızartıyorum. Burayı uzatmamak adına artık hepsini göstermeye gerek yok. Ve bütün köftelerimi pişirdim. Nohutlu ve kabaklı, proteinli, doyurucu, lezzetli, besleyici çok güzel bir köfte oldu. İsterseniz ekmek yerine bile yiyebileceğiniz şahane bir lezzet oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimi açmayı, videolarımı kaydetmeyi ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun inşallah.